Şimdi 4 tane motifi kare şekline getirebilmek için önce böyle bir üst üste getirelim. Şöyle de bir ışığımızı yakalım. Burada önemli olan birleştirme tekniği. Farklı bir teknik kullanacağım. Daha önceden bilenler mutlaka yapar. Ama bilmeyenler için özellikle gösteriyorum. Öncelikle şu üçünü bir kenara alalım. Pardon, almayalım. Size mantığı anlatmam lazım. Buradan başlayacağız. Bu motifin önce bir üç kenarını öreceğiz. Şimdi hemen başlıyoruz. Bu arada bayağıdır çekim yapmamıştım. Özledim çekim yapmayı. Rıfkımız da kafeste. Çok şükür. Bırakmıyor beni rahat. Tepeme konuyor. Saçımı başımı böyle şey yapıyor. Mıncıklıyor. Tıkınıyor şu an. Şu an evet tıkınıyor. Kafesinde. Şimdi hanımlar U şeklinde bakın böyle yapıyoruz. Tıpkı motif büyütme gibi. Zaten bu kahverengi giderken de modelimiz büyüyor. Şimdi ben bu kenarını kahverengi dönüp geliyorum. Şimdi hanımlar şu kamerayı birazcık yakınlaştıralım. Bakın U şeklinde ördüm. Kenara geldim. Bakın 2 tane yapmıştık. Başlarken de bir kenarın birinci köşenin sağ tarafını yaptık. U şeklinde geldiğimiz zaman da sadece sol tarafını yaptık. Burası boşta kalıyor. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bunu böyle getiriyorum. Bu diyelim ön ya da arka parçanın alt tarafı. Şimdi burayı böyle ördük, tamam mı? Şimdi burayı örerken bununla birleştireceğiz. Şimdi bakın. Normalde 2 zincir çekip 2 tane trabzan yapıp sırama devam edecektim. Sırama devam etmiyorum. Burada 2 zincir çekip karşı tarafa geçeceğim. 2 zincir çektim. Tel aldım. Herhangi bir köşeden buradan geldim. Hemen bir trabzan, 2 trabzan yapıyorum. Çünkü köşede 2 tane trabzan var. Şimdi hanımlar gerçekten çok basit burası. İyi dinleyin. Şimdi şunu alıyorum. Bakın tığımı çıkardım. Tel aldım. Sıktım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi tel aldım. Hemen geliyorum. Buradaki boşluğa. 1 2 3 çıkardım. Boşluğa geldim. Bakın. Tel aldım. Bu teknik çok güzel. Şimdi eliniz alıştığınız zaman hemen hızlıca yapacaksınız. 3 tane yapıyorum. Boşluğa geldim. Bakın. Birleştirme yeri çok farklı bir şekilde oldu. Bakın burası böyle desenli gibi oldu. Şimdi devam edelim. Köşeyi göstereceğim. İpim bitti, ipi takalım.
Şimdi hanımlar bakın köşeye son bir tane kaldı boşluk. Evet. Şimdi burayı da birleştirdik. Şimdi hanımlar buranın kahverengi örüldüğü için burası yüksekte kalıyor. Yanlış yapmıyorsunuz. Şimdi geldik aynı şekilde. Şimdi köşedeyim. 2 tane trabzan yapıyorum. Çünkü köşede 2 tane var. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Buradaki köşeye sık iğne yaptım, birleştirdim. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Tel aldım. Şimdi bakın bu köşeye tamamlıyorum. 2 tane trabzan yaptım. Bakın ne oldu? Burayı yaparken, bu köşe yaparken buradaki köşeyle iki köşeyi birbirine eklemiş oldum sık iğneyle. Şimdi geliyoruz. 3 tane yapa yapa şimdi 3 tane yapa yapa köşeye kadar geliyoruz. Şimdi hanımlar yukarı doğru çıkacağımız için buraya kadar yapmamız lazım. Aşağı inmeyeceğimiz için aynı buradaki işlem gibi buraya 2 tane yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yukarı çıkacağım için geldim. Tel aldım. Hemen 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi aynı şekilde birleştiriyorum. Şimdi hanımlar, ay burada buraya atlamışım. Fazla atlamışım. Burayı ekledim. Şimdi bunları birbirine ekleyerek gideceğiz. Sonra bu parçayı ekleyeceğiz. Buradan ekleyip böyle dönmeyeceğiz. Daha bu parçayı eklemedik. Mecburen önce alt kısımları ekleyeceğiz. Ondan sonra diğer kısımlara geçeceğiz. Şimdi devam edelim. Şöyle gösterdiğim gibi 3 tane geldik burada. Aynı teknikle birleştiriyoruz. Buraya kadar şu köşe noktasına gelene kadar örelim. Şimdi hanımlar bakın geldik. Buradaki köşeye 2 tane batıyorum. Bakın şurada bir hata vardı. Bulamıyordum. Meğersem bakın motifi yanlış yaptığım için saymadan burası eksik çıktı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada köşe. Burada eksik olduğu için motifimi yanlış düşürdüm. Mecburen bu parçayı ben sökeceğim. Yani bunlara mutlaka dikkat edin. Yoksa bakın böyle sökersiniz. Allah'tan bu parçada fark ettim bu durumu. Şimdi bakayım 3, 6 yani şu ortadakini saydığım zaman aynı hesap. Onun için bir durdurma yaptım da bir karıştı kafam nerede hata yaptım diye. Halbuki doğru yapmışım. Bakın aynı teknik ile tekrar birleştiriyorum. Şimdi bu motifi böyle kenara koyayım, onu düzelteceğim. Böyle yani doğru yapıyoruz. İşte saymak birazcık önemli. Dikkat etmeniz lazım. Büyük ihtimal dalgınlığıma geldi. Onu yanlış ördüm. Şimdi dediğim gibi aynı bu teknikte buraya kadar gelelim. Evet geldik. Tel aldım. Bakın. Bütün birbirine üçlü gruplar birbirine bakın bakıyor doğru bir şekilde. Şimdi geldik şu köşeye 2 tane yapıyorum. Ne yapacağım? Bir zincir çektim. Şimdi bakın buradaki
köşeye ekleyeceğim. Şuradaki sık iğneye giriyorum. Rıfkı sus. Şimdi buradaki sık iğneye girdim. Buradan tel aldım. Bizim Rıfkı. Rıfkı gel. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir. Şimdi tel aldım. Karşı tarafa geçiyorum. Pardon. Tel aldık. Şimdi başka bir motif alıyorum. Dikkatimi dağıttı Rıfkı şu an. Bunu hemen düzeltmem lazım. Şimdi geldik. En son ne yapmıştık? Tekrar göstereyim burayı. Burayı böyle 2 tane yapıyoruz. Bir zincir. Geldik buradaki birleştirme noktasına. Bir sık iğne, bir zincir. Tel aldım. Hemen motifi düzelttim. Şuradan bakın tel aldıktan sonra buraya 2 tane trabzan, 1 ve 2. Şu boşluğa bakın, hemen bakın 2 tane trabzanlar birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Boşluktan girdim. Sık iğne yaptım. Aynı teknik ile bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz. Mantığı biraz anlatmak istiyorum. Geliyoruz, birleştiriyoruz. Şimdi buralar göstermem gerekiyor. Birleştiriyoruz. Şu köşeyi aynı burada döndüğümüz gibi yapıyoruz. Şimdi buradan sonra geliyoruz. U şeklinde buraya kadar geliyoruz. Tamam mı? Şimdi birleştire birleştire gidiyoruz. Burayı da birleştirip geliyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Burayı sonradan ekleyeceğiz. Aynı bu alttaki işlem gibi. Ne yapmıştık? U şeklinde geldik. Ondan sonra bunu örerken birleştirdik. Köşeleri birleştirdik. Döndük, değil mi? Aynı mantık. Burayı birleştirdikten sonra zaten köşeyi de birleştiriyorsunuz. U şeklinde örüp beni bekleyin. Şimdi bakın geldik. Burayı birleştirdim. Geldim. U şeklinde ördüm. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Önce şu köşede yapmanız gereken detayı göstermem gerekli. Şimdi buranın köşesi olmamıştı. 2 tane yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bakın sık iğne yaptığımız noktaya geliyorum. Tekrar bir sık iğne, bir zincir. Geldim. Tel aldım. Hemen geliyorum buradaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın şu boşluktan buradan girdim ve sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde birleştiriyoruz. Artık bitirmek üzereyiz. Evet. Şimdi hanımlar, burayı birleştiriyorsunuz. Şunu bir uzaklaştıralım. Böyle gelip birleştiriyorsunuz. Şunları da birbirine ekliyoruz. Geliyorsunuz, dönüyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada yapılması gereken bir işlem var. Burayı göstermedim. Bu köşede de yapılması gereken bir işlem var. Onu da gösterip tam kare şekline getirmiş oluyoruz hanımlar. Şimdi hanımlar bakın. Geldik böyle. Burada yapılması gereken işlemi gösteriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne, bir zincir. Şimdi geldik bu köşeye 2 tane yapıyorum. Bu kadar. Pardon çok özür dilerim. Bakın burada köşe yapmayı unutmuşum. Şu 3 tane yaptım ya. Bakın
Şu böyle 1 2 bu araya zincir çekmiş miyim? Zincir çekmişim, pardon. Ay yanlış yaptım gene. Zinciri sökün. Şimdi 1 2 bakın köşeyi. Birlikte aslında bu hatalar iyi oluyor. Göz silmiyorum çünkü siz de bu hataları fark edersiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sık iğne, bir zincir. Şimdi köşe. Bakın. Şimdi örneğime devam ediyorum. Bakın iki köşenin bu şekilde eşit bir şekilde tamamladım. Çok basit. Şimdi bunları böyle örüp bitirelim. Bunu böyle gelelim komple. Bakın şurayı şöyle bir uzaklaştıralım. Dönelim. Aynı buradaki işlemi burada da yapacağız ve bitiriyoruz. Komple bitirdikten sonra aynı bu şekilde omuz yapacağız. Göstereceğim.